tüm dünyanın tanıdığı ve sizlerin de çok sevdiği Doktor Fit hocamla beraberim. Özellikle akciğer hastalıkları yapan, hatta öldürücü akciğer hastalıkları yapan bir soruna dönüşebiliyor. Çok tehlikeli bir iş yapmış olursunuz. Orada hele yatarsanız sabaha uyanamayabilirsiniz bile. Oo, ben bunları ilk defa öğreniyorum. Sabah uyandığında kahve içilmez. İçme. Sinir sistemini çok basite alıyorsun. Kan beyin bariyerini geçebilecek özellikteki asitler içeriyor. Bu da çok ilginç bir şeydir. Çok ilginç. Eskiden atalarımız dermiş ya hani sinirlenince falan kalk bir abdest al. Fıkıh bilenler iyi bilir. Güneşte ısınmış suyla abdest alınmaz. Biliyor muydun? Vallahi bilmiyordum. Bu kemik erimelerini engeller. Bu çocuklarda, özellikle hiperaktif çocuklarda davranışlarını sakinleştirici etkisi olan bir metottur. Aa, çok enteresan. Bunu deneyeceğim. Merhabalar, hoş geldiniz. Tüm dünyanın tanıdığı ve sizlerin de çok sevdiği Doktor Fit hocamla beraberim. Siz de hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Tüm dünya tanınsın diye dua olsun. Dua öyle zaten hocam, her yerden yazıyorlar size, dünyanın her köşesinden. Ne zaman video paylaşsam Amerika'dan yazan oluyor, Almanya'dan yazan oluyor, İsviçre'den yazan oluyor, Japonya'dan yazan oluyor, yazıyor da yazıyor. Gerçekten maşallahınız var, nazar değmesin. Ama halen dünyanın tanıdığı değiliz, dünyada tanınıyoruz. Dünyada tanınıyor, mütevazı olmayalım. Yine de yüksek oranda tanınıyorsunuz. Yani bu bizim için gurur tabii, böyle Türk doktorlarının dünyada tanınması bizim için gurur. Yine sizler için dop dolu bir program hazırladık arkadaşlar. Tabii benim yayının başından beri şu öksürüğüm bir geçse. Hocam bu klimalar mahvediyor yazın. Benim gibi klimalardan çeken varsa burayı iyi dinleyin. Çünkü gerçekten de bunun çaresini hocam bize anlatacak. Hocam yazın klimalardan öksürük herkes çok şikayet ediyor. Nasıl geçer bu kuru öksürük? Şimdi klimalarla ilgili çok önemli bir sağlık sorunumuz var. Siz durdurduğunuz bir klimayı bir anda çalıştırdığınız zaman onun içeriğindeki o tozlar bizim özellikle akciğer hastalıkları yapan, hatta öldürücü akciğer hastalıkları yapan bir soruna dönüşebiliyor. Dolayısıyla sizler özellikle de nemli bir bölgedeyseniz bu bakterilerin daha çabuk çoğaldığını biliyoruz. Bu yüzden klimalarınızın ilk çalıştırılmasının öncesinde iyi bir temizlik, bu da çok basittir aslında. Bildiğiniz uçucu yağlardan oluşmuş bir sprey hazırlarsınız. Bu spreyi çalkalarsınız, sonra da sıkarsınız. Bunun içinde karbakol olabilir, bunun içerisinde nane yağı da olabilir, bunun içinde patchouli de olabilir, bunun içerisinde nane limon da olabilir. Bunların hepsi iyi bir antibakteriyel etkiye sahiptir. Ama zaten yaptığınız şey esasında temizliktir. O temizlik çok büyük bir katkı sunacaktır. Bunu yapılmamış klimalarla uyumak, hele camları açmadan böyle bir şekilde kullanıyor olmanız sizi öldürücü akciğer hastalıkları dahil birçok konuda riske sokar. Yani dikkat etmek gerekiyor. Biz buna turizm döneminde bir otel enfeksiyonu diyoruz. Aslında bu otel enfeksiyonu diye adı geçse de hayır, bu her evde olabilir. Oluyor. Hatta hastanelerde bile karşılaştığımız bir durumdur bu. Dolayısıyla klimaların temizliği hayati bir önemde. Evet. İkincisi, klimaları kullanmayı bilmiyoruz. İnsanın bedenine direkt vuran bütün hava akımları hasta edicidir. Bu dışarıda yel yemek de, yani hava, rüzgar yemek de aynı şeydir. Özellikle sahilde dolaşırken rüzgarın olduğu zaman dilimlerinde böyle çıplak durmak yerine bir havluyla sarılıyor olmak bile bir tedbirdir. Çünkü size çarpmıyor gibi hissedersiniz o anda. Çünkü vücudunuz sıcaktır. Ama eve geldiğinizde faturası çıkacaktır. Çünkü burada ısının açığa çıkış yöntemi bedenin enerjisini tüketici şekildedir. Bedenin enerjisini tüketir. Dolayısıyla bu konulara dikkat. Hiçbir zaman klima bedene direkt vurmaz, vurulamaz. Arabada hiçbir zaman direkt torpidodan hava bedene vurmaz, vurulamaz. Doğru, araçlarda da dikkat. Özellikle de bir evde veya araçta klima çalışıyor diye pencereleri tamamen kapatmak tıbbi bir hatadır. Orada minimum %10, %15'lik bir açıklık bırakılarak taze havanın girişine müsaade edilmelidir. İnsanlar klimanın havasının dışarıdan geldiğini sanıyor. Hayır, iç havayı sirküle eder. Hiçbir zaman klimalar dışarıdan havayı almaz.
Ancak özel endüstriyel klimalar hariç, iş yerinde kocaman gördüğünüz o dışarıdan havayı tahliye edenler hariç. Bizim bilmemiz gereken bir diğer detay, hava dediğiniz şey canlılığı önemlidir. Yani bir denizin kenarındaki havanın gücü -5 milyon iyon içerir. Bu okyanus kenarında -30 milyona çıkar. Ormanlarda -10-15 milyonlarda bir negatif iyon vardır. Oysa şehir merkezlerinde, açık alanlarında sadece -1 milyonu bulduğunuza şükredersiniz. Ki her yerde de bulamazsınız bunu. Sizin evinizin içinde ne var biliyor musunuz? +5, +30, +50 bin olan evler gördüm. Benim bir ara cihazım vardı. Bu hava ölçümlerini merak edip hep ölçerdim. Bu pozitif iyon demek. Yani yorgunlaştırır. Hani ben diyorum ya, bir gıdayı alıp da öldürürseniz, kabak çekirdeğini kavurursanız, fındığı kavurursanız, ORP değerleri -200'lerden, -500'lerden +400, +600, +800'lere doğru çıkar. Gıdanın oksidatif stresini anlarsınız. Hava aynı şekildedir. Havanın da oksidatif stresi vardır. Aynı hava bir evi çürütebilir, bir hava evi canlı tutabilir. Lütfen düşünsenize bir havayı. Kapatıyorsunuz bir evi, hiç girmiyorsunuz. Ne giren var ne çıkan var. Bir ay sonra gidiyorsunuz, evde her şey yıkılmış gibi. Her şey bir anda çürüdüğünü görürsünüz. Bu havanın çürütücü etkisidir. Havanın çürütücü etkisi çok güçlüdür. Hani böyle yıllardır girilmemiş bir eve girdiğiniz zaman her şeyin çürüdüğünü görürsünüz. Her şeyin. Neredeyse çelik alanlar bile oksitlenir. Neden? Çünkü +30 bin olan bir ortam +50 bin, +200 bine doğru çıkar ve neredeyse demiri bile oksitleyecek bir alana dönüşür. O hava alanında yaşamak, bu yüzden bir hiç açılmamış, havalanmamış bir yere girip nefes almaya çalıştığınız zaman çok tehlikeli bir iş yapmış olursunuz. Orada hele hele yatarsanız sabaha uyanamayabilirsiniz bile. Ben bunları ilk defa öğreniyorum. Bu güçlü, Hiç bilmiyordum. yani hayatta bu gücü iki taraflı olduğunu bilin. Yani bir insan orman gibi, bir deniz gibi bir alandaki uykusunun nasıl ferahlatıcı, nasıl şifalandırıcı olduğunu çoğu zaman duyarız. Evet, mesela orman yürüyüşünden sonra böyle bir uykun gelir. Herkes. Bir köye gidersiniz, dağda uyursunuz, sabaha böyle kuş gibi uyanırsınız. Bir de erken kaldırır o hava. Kesinlikle Bir ihtiyaç. bakıyorsun 6'da uyanmışsın. Sabahın o ilk güneşi sana inanılmaz bir enerjiyle uyandırır. Evet. Ama aynı şeyin tersi. Düşünsenize, dört tarafı cam bir oteldesiniz ve havalandırma sistemi düzgün çalışmıyorsa ya da hava akımlarının olduğu boru hatları kirlenmişse sabah dayak yemiş gibi uyanırsınız. Evet, çok doğru. Buradaki havanın nasıl besleyici olabileceğini, nasıl hasta ediyor olabileceğini anlamakta gizli. Dolayısıyla senin bahsettiğin insanların hastalıkları iki kanaldan akar der. Ya yeldendir ya boğazdan. İşte yel kısmının tarafını bana soruyorsun. Basit bir soru değil. Çok güçlü bir soru bu. Biz havalanmayı, havalandırmayı çok da konuşmuyoruz. Oysa gördüğün gibi çok güçlü bir derinliği var. Evet. Şimdi o öksürük nasıl geçer? Onu da soracağım ama ben şu detaya takıldım oradaki. Mesela normalde araca bindiğinde ya kapatın, babam da bunu çok der. Kapatın camları, klimaları açacağım. O zaman bak ben söyleyeceğim bundan sonra. O camları böyle hafif aralık mı? Kaç santim aralık bırakacağız? 3-5 santim yeterli. 3-5 santim yeterli. Bakın, babanız özellikle klimayı ilk çalıştırdığında boru hatlarında ölü hava var. O ölü hava güneşten iyice oksitlenmiş olduğundan +4000, +50 bin aralığında bir hava düzeyine gelmiştir. Ve siz onu içeri verirsiniz. Onu solarsınız. İşte o hava solunmaz. Bu havayı tahliye etmelisiniz. Evet, çok mantıklı. Duydun mu baba? Bak burada bütün herkese sesleniyorum. Acayip de kızar yani. Hemen camları kapatın, Hep klimaları böyleyiz. açıyorum diye. Hep böyleyiz. Ben evde de görüyorum. Aman klimaları Anneler de bunu çalıştıracağım, çok camları yapıyor. kapatın. Halbuki camların aralıklı kalıp o canlı havanın girişi sağlanmalı. Sirkülasyon Evet. olması gerekiyor. Canlı havalanma. Peki diyelim ki kaptık şifayı. Öksürük geçmiyor. Bak benim 10 gün oldu hala. Biraz hafifledi ama geçmiyor. Ne yapacağız geçmeyen öksürük için? Şimdi ben bu konuyu irdelerken
Burun tıkalı mı? Ağzı açık yatar mısınız? Bunu sorusunun cevabını bulmam lazım. İkincisi bir tahriş yapıcı. Acaba bir diş eti çürüğü var mı yok mu bunu sorgulamak lazım. Üçüncüsü faranjit kavramı. Faranjiti olan bir insan mısınız değil misiniz? Bununla ilgili asitli içecekler içenlerde çok olur. Bununla ilgili sigara içenlerde kolay olur. Bununla ilgili daha çok cevizi, bademi, fındığı sevip kabuklarının biliyorsunuz zarları var. O zarlarının oluşturduğu bir güçlü antioksidan. Bakın bir şeyin gücü arttığı zaman onun yönetimi de zorlaşır. Bir cevizin zarı güçlüdür ve iyi bir antioksidandır. Ama onu dozu düşük tutarsanız, bir avucu geçmezseniz size fayda sağlar. Abartırsanız oradaki o güçlü antioksidan yakmaya başlar. Yani oradaki güç size aleyhinize döner. Dolayısıyla bu tür şeylerde öksürük sebebi olabilmektedir. Her Onu da- şey normalse ve benim gibi mesela klimadan kaptıysa, bu dediklerinizin hiçbiri yoksa ne Hiçbir- önerirsiniz? O zaman zeytinyağıyla, özellikle yüksek polifenollü bir zeytinyağıyla ağzınızda gargara yapınız. Birkaç defa. Olmadı az bir propolis kullanınız. Olmadı böyle size tavsiye edebileceğim en güzel şey bir soğuk buhar yapınız. Ya da sıcak buhar yapınız. Soğuk İkisi de. buhar. İkisi Bunu de ilk çok defa etkili. duydum. Soğuk buhar dediğimiz şey, bununla ilgili eczanelerde biliyorsunuz bu cihazları var. Buhar veren cihazlar var. Bunlar yapılabileceği gibi içine birkaç damla mentol falan kullanmak ilk Mentol. anda kaliteli mentol olması gerekiyor. İlk anda öksürüğü şiddetlenir gibi gösterir. Ama eğer orada bir viral, bir bakteriyel yük varsa temizler, birkaç saat sonra da toparlanırsınız. Oh. Dolayısıyla yani elinizin altında olmasını gerektiren konular gerçekten her evde olması gereken propolis. Çünkü ne zaman ishal olacağınızı, ne zaman üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebileceğinizi, ne zaman bir sinüzitle ilgili yani enfeksiyon konusunda doktora gitmeden önce böyle küçük bir destekle acaba durur mu durmaz mı gözlenebilir bu. Yani güvenlidir. Ciddi bir yan etkisi ama çok uzun süre kullanılmadığı sürece. Çok uzun süre kullanıldığında bu sefer farklı yan etkiler çıkabileceğini hatırlatırım. Bir doza da dikkat etme gerektiğini söylememe gerek yok. Oradaki doz üzerinde mutlaka yazıyor ya da anlatılıyor olmalı. Bir diğer konu, yani insanların evlerinde özellikle güçlü antibiyotik etkisi olduğu ispatlanmış. Özellikle üniversitelerde akademik çalışmalarında da yapılmış. Karvakrol gibi, biberye gibi, tarçın gibi uçucu yağların bir örnekleri bulunmalı evde. Bu her türlü lazım. Neden? Bir, evin aromatik havası insanın antidepresan gücü olarak kullanılabilir. Bu çok kıymetli bir şeydir. İki, evde bir viral yük olabilir. Misafir gelir gider, ne bıraktığını bilemezsiniz. Onu temizlemek istersiniz. 2 damla tarçın, 2 damla karvakrol, 2 damla biber, 2 damla nane fark etmez. Bunların hepsini bir arada kullanmayın. Bir tanesini kullanın. Bakın evinizin hem neşesi değişir, havası değişir, enerjiniz yükselir. Çünkü bunlar nedir? Negatif iyon zenginidir. Sizin enerjinizi yükseltecek. Dolayısıyla bu tür şeyler evlerde oluyor olması bir yani lüks değildir. İhtiyaçtır. İhtiyaç. Kısmayın yani. Başka bir şeyden kısın. Sigaranızdan, ondan, bundan. Bunların, Kısın bunları. bunların ucuz olanlarını piyasalarda sakın alıp kendilerine zarar vermesinler. Güvenilir. Geçen gün bir arkadaş bana bir ürün göndermiş. Böyle bir uçucu yağın fiyatını 8 Aktarlar da bunu. yani 8 dolardan satılıyor böyle bir yağ. Dedim ki bu ancak aktar ürünü olabilir. Ancak bir merdiven tezgahı. Çünkü bunlar büyük emek isteyen ürünler. Düşünsenize siz neredeyse 100 kilo biberyeden 10 gram biberye yağı çıkarabiliyorsunuz. Bu sana getirmiş 10 cc biberye yağını 200 liradan satmaya çalışıyor. Ben de aktardan alıyorum. Yani aktardakiler Yani bu akıl mantık işi değil. Bu sadece esansıdır. o zaman bir orada karışım var diyorsunuz. Sadece salt biberiye Yani değildir eğer ama ki onu zeytinyağının sterilize. içine, zeytinyağının içine 3-5 tane orijinalden damlatmışlarsa bile bu yine iyidir. nasıl anlayacağız orijinal olup olmadığını? Yani güvenilir markalar. Yani öyle güvenilir. bir anlamanın yöntemi yok. Hani Eczane- şuna damlatayım şey. Eczanelerden bu konuların iyisini sorduğunuz zaman mutlaka deneyimlidirler. Size doğru adres verirler. Yani aktarların hepsi kötüdür demiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama doğru ürün bellidir. Yani mesela bir cc gül yağının fiyatı
Belli yani 5-6 bin lirayı geçiyor. Siz gidiyorsunuz 10 cc gül yağını 300 liraya alabiliyorsanız yani lütfen yani. Orijinal olmayabilir, dikkatli olun Orijinal diyorsunuz. olmayabilir değil. Orijinal değil. Veya başka bir şeyle karıştırılmış olabilir diyorsunuz. Yani Hani şey gibi aynı, hani sütü de daha böyle veya peyniri de böyle süt tozuyla falan filan gibi. Hani bazı peynirler çok pahalı, bazısı çok ucuz. 200 liraya da peynir var, 1000 liraya da peynir var gibi kilosu. Değil mi? Veya goji paket. beri de öyle mesela. Goji beride de aynı şeyi yaşıyorum. Bakıyorum böyle 250 gram goji berinin fiyatını koymuş. 250 liraya 300 lira koymuş. Aynı goji beriye bir bakıyorsun ki 1500 lira, 2000 lira. Yani burada bir fark var. Birisi gerçek bir oksidatif strese maruz kalmış. Büyük olasılıkla aflatoksin üretmiş. Büyük bir olasılıkla deniz aşırı bir ülkeden gelirken konteynerlarda oksitlenmiş. Yani bu ürünün o diğer ürünle arasında büyük bir fark olmalı. Olmalı. Yani dolayısıyla böyle ucuz ürünü biraz sorgulama gerekiyor. Sağlığınız açısından aldığınız ürünün gerçekliğini yani bir defa da test edin ya da en ucuzunu da alın, en iyisini de alın. Bir karşılaştırın yani. Zaten bir süre deneyince etkisi var mı yok mu göreceklerdir Bir de mesela oradan. etken madde oranı çok önemli. Mesela ilaçta bile bu böyledir. Yani bir etken madde oranı %20, %60, %80, %100 etken maddeli ürün ve bunlar belirtilir yani. Buradaki etken madde hedefi %80'dir denir. Ölçümlendirmede, laboratuvarlarda bakılır bu %80'de mi değil mi diye. Ona göre de sorgulanır. Yani bizim gıdada da benzer bir durum var. Yani gıdanın da etken maddesinin gücü bütün aromayı değiştirir, bütün biyoaktivitesini değiştirir. Yani onu sen niye almıştın ki? Yani fayda görmek için almıştın. Evet, kesinlikle. Yani goji beri yemek bir gösteri aracı değil yani. Ben sağlığıma bir katkı olsun diye alıyorum ama aldığım goji beri aflatoksinli. Yani bana zarar veriyor. Ya dikkat etmek lazım. Hocam şimdi stres falan deyince böyle anksiyete, kaygı bozukluğu, yani mesela bunların önüne beslenmeyle de geçilebilir mi? Günümüzde çok arttı. Mesela depresyon çok fazla. Acaba neyden oluyor yani, yediklerimizden mi kısıyoruz? Gerçekten ülkece böyle uçaklarla kafamıza antidepresan mı sıksalar, ne yapsalar? Bir genel olarak bir insanlarda şey var. Gerçekten öyle bir şey çözüm olur mu sen? İşte espri bir yana tabii ama hani böyle ne bileyim, insanlarda böyle bir ümitsizlik, bir karamsarlık, bir genel, hani çevremde de ben gördüğüm için söylüyorum. Böyle bir hani endişe, sürekli kaygılı, bu tarz insanlar için beslenmelerinde nelere dikkat etmesini önerirsiniz? Yani bunun beslenmeyle çözülür denmesi doğru değil. Yani bunu beslenmeyle çözersiniz demem. Bu konunun kök sebebi ayrı. Ama ben mevcut stres faktörlerine karşı bedeni sağlam tutmayı evet çözüm üretirim. Yani stres faktörleri bir devalüasyon gibi derim ya hep. Devalüasyon dolar borcu olan bir şirketi çok hızla batışa götürür, iflas ettirir. Doğru mu? Doğru. Ben de bedenin dolar borcu oluşunu engellemek isterim. Yani senin stres faktörlerini değiştiremem. Yani geçim sıkıntısı mı yaşıyorsun? Eşinle kavga mı ediyorsun? Çoluk çocuğunla mı anlaşamıyorsun? Yoksa dünyayla mı kavga ediyorsun? Bilemiyorum. Neyle tartış? Dolayısıyla oradaki problem senin çözmen gereken bir konudur. Ama konuyu çözümlemeyi başaramadığında darbe kim yiyor? Beden yiyor. Evet. O bedenin bu konuyla ilgili hazırlığını nasıl yaparım diye soruyorsan derim ki sinir sisteminin aradığı gerçek gıda yağdır. Aysun. Sinir sistemi bir yağ organizasyonudur. Ve güçlü yağlarla beslenen bir insanın sinir sistemi çok daha güçlüdür. İkincisi bu sinir sisteminin ihtiyacı olan şey temizliktir. Sinir sistemini çok basite alıyorsun. Senin bütün bedenin ürettiği enerjinin %20'sini ki sende bu %25 bile olabilir sana özel. Çok fazla düşünüyorsun. %20'sini ortalama bir insan için söylüyorum. Yani normal bir insan için enerjinin %20'si kim kullanıyor? Beyin. Beyin. Beynin bu kadar güçlü enerji tükettiği gerçeğini görüyorsak, peki bu enerjinin tüketildiği yerde ne vardır? Egzoz vardır. Evet. Atık vardır. Atığın temizlik süreçlerinin gecikmesi nedir? Oksidatif strestir. Yani insanların beyin hücrelerine gönderdikleri o yüksek enerjinin karşılığı olan temizliği yapmadıklarını görüyoruz. Kaldı ki insanların
büyük çoğunluk kabız. Kabızlığın atık ürününün gittiği ana merkez beyindir. Yani siz o sertleşmiş bir gayitanın suyunun nereye gittiğini gördünüz? Kana. Öyle değil mi? Bu atık su kana. Kanda sevdiği yer beyin. Neden beyin? Onu da izah edeyim. Kan beyin bariyerini geçebilecek özellikteki asitler içeriyor. Bu da çok ilginç bir şeydir. Çok ilginç. Kan beyin bariyerini geçerek oradaki beyin hücrelerini oksitliyor. Zaten kendisi çok enerji harcıyor. Zehirliyor Zaten yani. kendisi oksitlenmeye müsait, hazır. Sen yeterince temizlik maddesi göndermeyi ihmal ediyorsun. Üstüne bir de bir toksini sen gönderiyorsun. Doğru. Şimdi neden sisli bir beyine sahibiz? Beyin hücresi de senin kas hücrenden farkı yok. Kas hücresi ne bekler senden? Değil mi? Temizlik bekler, kan dolaşımı bekler, değil mi? Aynı konunun aslında benzeri orada da cereyan ediyor. Benim beyin hücresini neyle temizleyeceğimi bilmem lazım. Beyin hücresinin temel gıdası kesinlikle antioksidandır. Ve bu konuda bir çalışma yapılmış. Beyinle ilgili yapılan bir çalışmada çilek, bakın çilek örneği üzerine gidiyorum. Bunu arkadaşlar lütfen çilek saldırmayın. Konu çilek değil. Konu bir antioksidandı. Ama antioksidanla çilek tercih edilmiş. Bir başka çalışmada da havuç tercih edilmiş. Bunların sonuçlarında şunu görmüşler. Havuç tüketenlerde, çilek tüketenlerde beyindeki beyin sisi dediğimiz olay azalmış. Evet. Bu arada şey oluyor mesela beyin sisi açıklayalım onu da. Mesela telefona bakıyorsunuz ki bir anda numarayı hatırlamıyorsunuz veya 30 yıllık arkadaşınız bir anda ismini hatırlayamıyorsunuz. Mesela bir şey okuyorsunuz altını 2 kere çizmeye başlıyorsun falan. Bir de bu telefonlardan falan da oluyor herhalde sürekli ekrana bakıyoruz. Orada yaşanan olay biraz daha farklı. İnsan beyni aslında 15-20 dakika odaklanabilme özelliğine sahip idi. Bizim gençliğimizde konuşulan rakam buydu. Ne kadar uzun bir zaman değil mi? Evet. 15-20 dakika. Biz oturup kesintisiz kitaplar okuyabiliyorduk. Bir konuya odaklanabiliyorduk. Fakat şimdi 30 saniyelik short videolar izliyoruz. 1 dakikalık reelsleri izliyoruz. Ve bunu öylesine hızlı yapmaya başladık ki beyin artık bu odaklanma süresini bununla sınırlamayı başardı diyemeyiz. Beyin odaklanma Alıştı mı süresini diyelim? böylesi bir süreye sıkıştırdı. Şöyle yapıyoruz çünkü kaydırıyoruz yeni bir şey, kaydırıyoruz yeni bir bilgi. Ve düşünün ki böyle birer dakikalık alanlarda bir kaygı, Hiç böyle düşünmemiştim, evet. bir kaygı daha. Yani Ne olmuş? özellikle de hele seni takip ediyorlarsa orada bunu öldürdü, orada bunu Ay. kaçırdı, orada onu itti. Yavrum yani. Güzel şeyler de müjdeli haberler de veriyoruz da sizinle Yani mesela olduğu gibi. Yani bir benimle yaptığın programlar dışında. Yok, iç açıcı şeyler de var. Yine de evet o da yani etken herhalde değil mi? Ama genel olarak mesela bir şeye bakarken de şu olmuş, kaydır diğerinde bu olmuş. Beyin sürekli hareket halinde ama yeni bilgi yüklüyor. Şunu iyi biliyorlar. Algıdaki seçicilik korku ile gerçekleşiyor. Yani insanlar korktukları şeylere daha bir fazla afinitesi var. Daha fazla ilgi çekiyor. Yani mesela desek ki dolar altın fiyatları pat düştü mü çok ilgi çekiyor. Yoksa altın fiyatı çok yükseldi mi çok ilgi çekiyor dediğinde insanları ürküten ilgi çekiyor. Yani hangisi ürkütüyorsa o çekiyor. Evet. Yani altın borcu varsa altın yükselmesi ilgisini çekecek. Altın Genel gördür. Mesela köpek insan ısırdığında değil insan köpeği ısırdığında haber olur ya. Algıda seçicilik yani. İnsan köpeği ısır. Yok, insanda bir de şu var yani korku her zaman için insanı uyandırır. Yani yaşamı korumak adına o refleksler. Dolayısıyla sürekli korku pompası medyanın aracıdır. Medya bunu kullanır. Dolayısıyla bir videonun izlenirliğini yakalamak için ürkütmek metodu hep karşımıza çıkar.
Yani Dikkatli olun diyorsunuz. dolayısıyla orada durduğumuz sürece dikkatli olsan da buna maruz kalırsın. Çok o kendinize o şeyi yani kendinizi onunla çok içselleştirmeyin diyor aslında hocam. Bir o var. Olayla içselleştirmeyin. Bir de o da var. Ama sürekli dikkat et. Her defasında bir endorfin salgılıyorsun. Bir dopamin salgılıyorsun. Hormon döngüleri. Sonra bir video çıkıyor karşına. Onunla ağlıyorsun. Onunla gülüyorsun. Onunla yani bu kadar hızlı Normal geçiş, hayata döndüğünde adapte olamıyorsun. bu kadar hızlı geçişlerin olduğu beyin fonksiyonunu hayal etsene. Ne oluyor? Bir dakika içinde güldün. Bir dakika içinde kızdın. Bir dakika içinde vay dedin. Bir dakika içinde aman Allah'ım. Doğru. Bu beynin yani duygusal antrenmanı mı diyeceksin buna? Yoksa duyguların yönetilmesindeki zorluk mu diyeceksin? Artık duyguların yönetimiyle ilgili problem yaşamaya başlıyor Evet. kişi. Doğru. Farkında olmadan. Doğru. Dolayısıyla bir öğrenci oturup matematik çalışmaya başlayacağı anda odaklanamıyor. Oturup bir kitap okuyacağında bekleyemiyor. Oturup bir arkadaşını uzun süre dinlemeye dayanamıyor. Ben mesela altını çizmeden okuyamıyorum şu anda. Bir şey okuyorum ya kitap böyle altını çizerek. Dikkatim dağılıyor çünkü. O da işte beyin sisinden oluyormuş. Değil, o kadar değil. Senin de beyin sisiyle ilgili çok ciddi bir sorun yok bu arada. Cin gibisin. Ha öyle mi? Ay iyi sevindim. Ama yani dikkat etmek lazım. Hocam mesela şeye ilaveten bu stres hani anksiyete konuştuk ya. Hani eskiden atalarımız dermiş ya hani sinirlenince falan kalk bir abdest al. Hani suyla temas. Bu sinir hani orada onu söyledik mi? Tam olarak suyla temasında aslında bir fayda sağlayacağı o anda bedene. Şimdi orada temas ettiğin şey çok önemli. Eğer sen güneşte oksitlenmiş bir suyla abdest alırsan daha kötü gelirsin. Bu yüzden de fıkıh bilenler iyi bilir. Güneşte ısıtılmış suyla abdest alınmaz. Biliyor muydun onu? Vallahi bilmiyordum. Çünkü oksitlenmiş bir sudur. Oradaki amaç akan bir sudan. Biz zaten çeşme suyu yani. Akan bir sudan Güneşi- aldığın abdest sana o enerjini yükseltir. Deniz suyu. Ben hep şunu söylüyorum. Deniz sadece kas hareketlerini, spor faaliyeti değildir yüzmek. Deniz sizin aslında bedeninizde sürekli üretilen pozitif iyonlardan arınma yeridir. Negatif iyonu doldurma yeridir. Bir şarj yeridir. Kuma uzanmak bir şarjdır. Sadece onun sıcaklığından faydalanıyorum havası değil. Değil. Hayır, vücuda bir şarj veriyor. Toprakla bütünleşiyorsun. Ve mutlaka şunu denesinler. Denizde üzerine kum atıyorlar ya. O kumun üzerine şöyle güzel 2-3 tane kaya koysunlar. Vücutlarına basınç uygulasınlar. Bu osteoporozu da önler. Bu kemik erimelerini engeller. Bu çocuklarda özellikle hiperaktif çocuklarda davranışlarını sakinleştirici etkisi olan bir metottur. Çok enteresan. Bunu deneyeceğim. Ben de geçen haftalarda Afyon'da memleketimdeydim orada. Mesela kükürtlü su akıyor çeşmenin bir tarafından falan. O meşhurdur biliyorsunuz termaller falan. O kükürtlü suyu denedim. Kokusu çok ağır. Gerçekten böyle yumurta çürüğü gibi bir kokusu var ama çok iyi geldiğini düşünüyorum ben. Mesela. İyi gelmiş. Yani bilmiyorum siz önerir misiniz bu tarz? Şimdi kadim bir bilgiyi yorumlamak, onun neden faydalı olduğunu anlatmak da hekimlik görevimiz. Yani ben şimdi çıkıp insanlara desem ki ya kaplıca sularındaki o kükürtler işte böyle zararlı dersem binlerce yıllık bir kültüre tükürmüş olurum ki bana haddimi bildirirler. Ay tövbe. Çünkü bu faydayı binlerce yıldır insanlar görmüş mü? Görmüş. Bugün ben bunu izah edebiliyorsam ne mutlu. İzah edemiyorsam bu benim eksikliğim. Benim bilimsel yöndeki Estağfurullah. zayıflıktır. Yok, Dolayısıyla evet bu oradaki sedeftir, egzamadır, birçok sağlık sorunu olanlardır, bağırsak problemleri olanlardır. Bunu kullanmış ve fayda görmüş arkadaşım. Kim ne derse desin. Yarın bir profesör çıkıp da ya bu zarar veriyor dese de ben çok da itibar etmeyin derim. Sadece profesörün görevi şudur. Bu konuyla ilgili araştırma yaptığında bunun dozunu belirler. Bunun zamanını belirler. Kişiye özel halini belirler. Maksimum faydayı ortaya koymakla yetkilidir. Evet. Hocam geçmeyen nasırlar özellikle kadınlar mesela şimdi yaz da geldi terlik merlik falan giyiyorlar ya. Bu nasırlar için siz ne öneriyorsunuz? Kimi diyor ki böyle sıcak suyun içine beyaz sirke dökün bekletin ayağınızı falan. Böyle evde yapabilecekleri pratik. Hiç uzağa gitme bende vardı. Bildiğim karvakrolu yağını 3-5 gece üst üste döktüm sonra çekti gitti. Evet, dökülüyor gidiyor. Topuk için falan kullanılıyor. Evet. Hiç korkma. Hatta
topuk iğnesine bile sür, bir iki hafta içerisinde topuk iğnesi bile kayboluyor. Ne kadar süre kullanın? Bir hafta boyunca düzenli. Ya oradaki ara ara. büyüklüğü önemli yani. Hı Ne hı. kadar büyük. Evet. Bu da gelen sorulardan biriydi. Bir de hocam, bunu da çok soruyorlar. Bunu da konuşalım. Sabah kalkar kalkmaz kahve içenler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de bak her sabah kalkınca alışkanlık olmuş. Filtre kahve içiyorum, uyanıyorum. Doğru mu? Sabah aç karınla kahve Şimdi içilir burada mi? çok önemli bir problem var. Kendine gel. Sonradan kültüre adapte olunmuş şeyleri bir dikkatle izle. Ortada bir kahve yok. Ortada bir endüstriyel ürün var. Yani bu kahvenin gerçekten bir nasıl elde edildiği süreçte bir incele. Dünyada pestisitleri en fazla kullanıldığı gıdanın adı kahve. Biliyor muydun bunu? Yok, şu anda çok şaşkınım çünkü ben çok kahve seviyorum. Bir de çok son dönemlerde çok pompalandı herhalde. bu. Bakın bugünlerde kahve o kadar çok tüketilmeye başlandı ki bildiğiniz o kahve bardakları, Termosla plastik. geziyor herkes. plastik kahve bardaklarından bahsediyorum ki bunlar insan bedeninde gezmeye başladı bu plastikler. Yanılmıyorsam Avrupa'da bir üniversitenin bir çalışması ortalama bir Avrupalı'nın 10 yıllık düzenli bir şekilde kahve tüketiminin sonrasında vücudunda neredeyse bir kredi kartı kadar mikroplastik olduğunu kanıtladılar. Bu mikroplastikler gittikçe artacak. Neden? Çünkü çıkış yolu yok. Hangi yoldan atacaksın sen bu plastiği? Tamam, zarar vermiyor. Polimer yapısı. Reaksiyona girmiyor. Doğru bu. Ancak hiçbir şekilde kan dolaşımının mikrovasküler tarafındaki tıkanıklıklarını anlayamadık. Bu eninde sonunda mikrovasküler alana girdiğinde orayı da tıkıyor. Yani mikrovaskülerden bahsediyorum. Dolayısıyla senin bu mikrovasküler dolaşımını bloke edebilecek bir plastiği her sabah bedenine hangi hakla içirirsin? Hangi hakla alırsın? Bir kere buradaki o plastik kavramını her gün o pet şişelerde içiyoruz, şey yapıyoruz, sularımızı falan onlara da dikkat edin. Hele hele bu konudaki çözüm bulamayan arkadaşlarımıza ısrarla söylüyorum. Bu plastiğin miktarı bir kredi kartı boyutunda şu anda. Bu 5 sene sonra, 10 yıl sonra 2 kredi kartı. Bunun ne anlama geleceğini size bırakıyorum. Vücutta bunun ne işi var? Ve buna karşı vücut bir gün bir antikor üretmiyor Allah'tan. Yani o yönüyle şanslıyız. Antikor üretmiyor. O antikor üretiyor olsa perişan olurduk. Çok Ya dikkat etmemiz. Bir de ismini vermeyeceğim de o termoslardan birinde sanırım sonra kanserojen madde çıkmış. Çok popüler olan bir termos var. Hani herkes elinde gezdiriyor diyeyim ben. Anladılar onlar zaten. O rengarenk hani satılıyor ya böyle mavisi, pembesi, turuncusu falan. Kanserojen bir madde tespit edilmiş iç yapısında bak diye bir- haberlerde Ya görmüştüm. bu da hep bir risk faktörü. Ben polimere karşı evet bir problem ama içindeki işletimde o renklendiricileri ne? Bilmiyoruz. Onun o kokusu bir koku var orada. O koku ne? Yani Bir de böyle açınca yeni kokar ya, aslında ben o yeni kokusunu da severim ama işte onun ne olduğu çok da masum değil yani. O zaman görünen o ki çok da masum değil. Değil mi? Değil mi? Günaydın Aysu, günaydın. Hoş, Yani- ben plastik kullanmam öyle Yani çok termos falan da. kahveyi Fincanda seviyorum. Kahveyi makul dozda iç. Otur fincanında misafirinle iç. Öğlen iç, ikindi iç. Sabah uyandığında kahve içilmez. İçme. Neden içilmez? Sabah kortizon etkisindesin. Yani zaten içindeki bir hormon bedenini vuruyor. Uyan diyor. Kortizon yükseliyor mu sabah? Tabii sabah seni her sabah uyandıran şey kortizon. Onu indiriyorsun o zaman değil mi kahve içerek? Onunla uyanıyorsun. Evet. Onun yetersizliğiyle de gözünü açamıyorsun. Evet, yetersiz açamıyorum. Şimdi sen onun etkisindeyken bir kahveyle destekliyorsun. Kahvenin benzeri bir vuruş yapıyor. O da tokatlıyor vücudu. Aa, Biz niye kahve içiyoruz? Uykumuz geldiğinde içiyoruz. evet, Enerjimiz çalışırken. düştüğünde içiyoruz. Evet, Enerji yükselsin diyor içiyoruz. evet. İblis de bunun damarlardaki bu stabil yapıyı güçlendirmek için kullanılır diye yazar. Yani
damarlarınızdaki o enerjiyi toparlar, kanın dağılımını engeller. Ne yapalım yani o zaman toparlayamıyorsak sabah? Kortizon da yüksek ama kahve içmeden düşük Ya uyandım. benim tercihim guarana meyvesinden elde edilmiş flash niacin. Çok mükemmeldir. Guarana meyvesinde aynı zamanda kafein de var. Doğal bir kafein ama böyle vurmuyor. Flash niacin bir detokstur. Nereden bulacağım onu? İsmini ilk defa duymuşum. Yani Türkiye'de satış noktaları var. Ha, flash? Niacin. Flash niacin. Benim cahilliğim yani belki bilenler vardır. İlk defa duydum. Yani ismi flash niacin değil tabii. Hani flash niacin içeriyor. Öyle. Ha, flash niacin Evet. işte ismi ne hocam? Şey olur, reklam olur. Ay söyleyemiyoruz tamam. Tamam anladım. Ama merak edenler özelden hocama sorsun da merak ettim şimdi yani hiç duymamıştım onu da ilginç. Bir de hocam mesela soda içmek. Ben mesela günde 2 kere içiyorum. Böyle ferahlık veriyor sanki bana böyle hani şey olarak hava sıcak ya bir de. Çünkü mesela eğer benim gibiyseniz sizlerde ben asitli içecek içmiyorum. Hani o şeyler kolalardır o asitli içecek sevmiyorum. Bir içtim meyve suyu var yazları böyle soğuk soğuk. Bir de soda. Onunla ferahlayabiliyorum. Yani meyve suları, taze meyve suyundan bahsediyorsun galiba. Yok. Sevdiğim bir marka var ama söyleyemiyorum. Reklama giriyor. Aman söyleme zaten. Yok, yok. Sen de içme. Bir onu içiyorum. O çocuk şeyler aslında reyonunda satılıyor. Çocuklar için de sonra İçme. söylerim. Ama bir de soda mesela Ama illa vazgeçemiyorum. meyve suyu içeceksen, meyve suyu yine de vişne suyunun orijinal olanına. Yani orijinal bir vişne suyu neden içilebilir? Çünkü biraz daha dayanıklı, daha az koruyucu gerekiyor. Ama diğer mesela kayısı, şeftali, bunlar dayanıksız meyveler. Bunları çok koruyucu koymak zorunda kalıyorlar. Tabii üretirken oradaki gıda mühendisinin olaya nasıl baktığını bilemem. Belki vişne suyuna da aynı miktarda koyuyordur bilemem. Ama sonuç itibariyle koruyuculu şeyleri bırak. Bırak. Bak biz bir çalışma yaptık. Taze bir vişne suyunun ORP değeri eksi 400'lerde. Marketten satın alınan bir vişne suyu artı 300, artı 500, artı 600. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çok tehlikeli. Yani oksitliyor. Az önceki havadaki Şey negatif gibi, iyonlar. evet evet. İyon. Ya soda da o zaman bir. Maden suyuna gelince maden suları öyle değil. Maden suları kesinlikle Mideyi deler falan diyorlar ya halk arasında. asla öyle bir şey. Bakın maden suyunun içiminin belli bir kuralı vardır. Nedir? Eğer yemekten sonra içmişsen asidini kaçırma. Asidiyle iç. Bu mide asidini de uyarıp hazma güç verir. Bu iyi bir şey. Ama yemekten 2 saat sonra içeceksen, 2 saat sonra içeceksen o zaman asidini al öyle iç. Çünkü hazım bitmiştir. Yeni bir asit uyarımına gerek yoktur. O içtiğin yüksek asitlik madde de bağırsağa gitmesin ki bağırsağın pH'ını bozmasın. Çünkü orada içilmesi gereken en doğru şey, hatta bizim duodenal ülserin tedavisinde kullandığımız yöntem de budur. Yemeğin tam hazmı bitti, 2 saat sürüyor. 2 saat sonra içtiğin su yüksek alkali seçersen, bunu 2 hafta 3 hafta devam edersen duodenum dinlenir ve iyileşir. Evet. Şimdi son soru hocam. Toparlayalım yavaştan. Deodorantlar. Kıymaları konuştuk da deodorantlar. Yazın şimdi herkes ister istemez ya böyle roll up diyorlar ya böyle şeklinde olanı ya da normal fıs fıs deodorant kullanıyor. Ne kadar masum? Siz ne önerirsiniz? Ben bu deodorantların östrojenik etkilerine karşı size uyarı. Ve özellikle tuvaletlerin kokusunu gidermek için kullanılan o deodorantların bile maalesef oradaki o koku gidericilerin de çoğunda östrojenik etkili ürünler kullanılıyor. Dolayısıyla benim nacizane tavsiyem olabildikçe, yani basit bir şey söylüyorum. Yani bildiğiniz doğal, bu basit biberiye yağı gibi veyahut da tarçın gibi veyahut da portakal çiçeği, portakal gibi, limon gibi. Ya şu yağlardan böyle güzel bir şekilde bir ürün yapılıp piyasaya verilemez mi? Emin olun bunların maliyeti düşündüğünüz kadar çok yüksek olmayacak. Neden? Bir damlası sizin orada kullandığınız o birçok şeyden daha etkili. Bir damlası çok etkili. Yani baktığın zaman tamam 3 kuruş 5 kuruş biraz fazla olsun. Ya sen koca bir işletmesin. Bir otelden bahsediyorum. O otelin her tarafı kimyasal deodorantlarla dolu. Deodorantlarla ilgili söyleyeceğim çok önemli. Ben şahsen koltuk altının kokusunun
çok ciddi anlamda rahatsız edici olduğunu kabul ediyorum. Buna bir çözüm üretiyor olmak da bir hekimlik yaklaşımı gerektiriyor. Çünkü koltuk altı vücudun en hızlı ısı kaybı olan, en fazla madde alışverişi olan yeridir. Yani vücut oradan ciddi hızlı madde alışverişi yapabiliyor. Ben bu kadar hızlı madde alışverişi olan bir bölgeye sürdüğüm şey hızlıca kana karışacak demektir. Ben ne koyuyorum? Alüminyum içeren bir şey koyuyorum. Bu hızlı etki eder ancak sonu alüminyum yüklenmesi verir. Buna bağlı da aslında Alzheimer'dan çok sorumlu tutulan bir maddedir alüminyum. Aa, evet. Bir diğeri koltuk altına benim tavsiye edebileceğim en güzel şey kesinlikle arkadaşlar bildiğiniz bu uçucu yağlarla ilgili, tamam mı? Bunları böyle hafifçe avucunuza alın. Biraz da su iyice. Bir tarif verelim. Evet evet. İçeri ne olsun? Ya bakın emin olun çok basit. Bildiğiniz bir damla limon yağı. Sadece bir damla. Üzerine bir çay kaşığı kadar ya da bir tatlı kaşığı kadar su koyun. Ve avucunuzu iyice üfleyin. Sonra koltuk altınıza sürün. O da terletmez gün boyu organik olur. Bak koksa da limon kokarsınız. Evet. Yani koku olmaz demiyorum. Siz yapıyor musunuz bunu hocam? Ben yapıyorum. Ama ben bu yani şükürler olsun. Benim tenimde böyle bir aşırı hem terleme az. Yani öyle bir aşırı bir terlemez. Hem de kokmuyor çok şükür. Ama terleyenler de üzülmesin. İyi bir şey. Vücut toksinleri atıyor dışarı. Yani büyük bir nimet. Mesela özellikle kıllarını ısrarla lazerle aldıktan sonra terlemenin azalmasının onların toksin birikimine sebebiyet verir. Toksin birikimi. Terlemek bir toksin atılım yoludur. Atılım. Yani siz sürekli her tarafınızı aslında kıllarını alayım derken farkında olmadan ter bezlerini de öldürüyorsunuz. Fıs fıs sıkınca deodorantları da engelliyorsunuz onun Engelliyorsun, geçişini. tabii. Gün boyu. Yani bu çok büyük bir risktir. Dolayısıyla bu önemli bir sağlık sorununa dönüşür. Benim tavsiyem deodorant kullanacağınız şey doğal şeyleri bulun. Mesela Hindistan cevizi yağı da çok az böyle. Koltuk altına sürülebilecek güzel İkisini şeyler. karıştırabilir miyiz o limonla? Yakışır birbirlerine. Ama şunu iyi biliyorum. Gerçekten uçucu yağlar bu konuda çok iyidir. Ama yani bazıları yakıcıdır. Yani yakar. O yakıcı olanların böyle iyice seyretirseniz yakıcı etkisi azalır. Azalır. Hocam ben demiştim bakın size değil mi? Dolu dolu bir program olacak diye. Nereden nereye? A'dan Z'ye her şeyi konuştuk. Yok Çok, canım bu nereden? gerçekten dolu dolu oldu. Ben içime çok sindi. Umarım izleyicilerimiz için de faydalı olmuştur. Yani bugün yani bütün yaz boyunca hatta kışın terleyenler de var da hani klimalardan tut şeye kadar her şeyi konuştuk. Kışın da sıcak hava üflüyorlar. Bazıları onu da kullanıyor. Aman dikkat edin. Özellikle bu beyaz yakalılar mesela o rezidanslarda falan mesai yapıyorlar. Sürekli o klimaya yaz kış maruz kalıyorlar. Bence bu videoyu herkes izlemeli. Herkes izlemeli. Bu Çok videoyu önemli. herkes izlemeli çünkü her evin derdi vardı burada. Evet kesinlikle. Her eve şifa, her derde deva video. Doktor Fil hocam değer kattınız. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sizler de onur verdiniz. Vallahi bizim ikimizi böyle program yapınca çok seviyorlar. Çok da izleniyor. Öbür videomuz 1 milyon izlenmiş. Bu da 2 milyon izlensin. Bol izlenmeler inşallah. Siz de bol bol hype'layın, like'layın, beğenin de şu videolar böyle YouTube'da keşfete çıksın. Biz de daha çok video çekelim. Hepinizi çok seviyoruz. Kalp yapıyoruz. Yok böyle hepsini beraber. Nasıl? Hah böyle evet. O ne oluyor? Yeni bu. Yeni moda bu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.